Herkese merhabalar. Gül Mutfağım kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda pastane simidi yapıyoruz. Çocuklarımızın okula giderken beslenme çantalarına rahatlıkla koyabileceğiniz ve lezzetinden çok mutlu olacakları güzel bir tarif arkadaşlar. Umarım tarifimi sizler de denersiniz ve beğenirsiniz. Ben beğeneceğinizden eminim. Hadi hep beraber bu gördüğünüz güzelliği yapmaya başlayalım. Pastane simidimizin bol susamlı ve pekmezli çıtır çıtır görüntüsü umarım şimdiden hoşunuza gitti. Hadi malzemelerinizi alın ve gelin. Başlıyoruz. 4,5 su bardağı un, 1 su bardağı su, 1 çay bardağı sıvı yağ, instant maya, toz şeker ve simidimizin üzerine kaplamak için de pekmez, su ve susam. Evet arkadaşlar, şimdi unumuzun üzerine damak zevkimize uygun olacak şekilde tuzu serpelim. Unumuzun ortasını havuz gibi açmıştık. İçerisine instant maya, üzerine toz şeker ve suyu döküyoruz. Dileyen süt de kullanabilir arkadaşlar. Ve karıştırıyorum. Sıvı yağını da ilave edip karıştırarak hamurumuzu yoğurmaya başlayacağım. Önce bir çırpıcı ile karıştırdım ki instant mayamız kolay şeker ile karışıp erisin diye yapmıştım bunu. Şimdi elimle yoğuruyorum. Yoğurma işlemini dilerseniz masanın üzerinde de yapabilirsiniz ama önce bir kabın içerisinde hamuru toparlayın. Sonrasında devam edersiniz. 1,5 su bardağı su kullandım unu yoğururken. Ara ara böyle elime dökerek hamurun kıvamını ayarlamaya çalıştım. Kulak memesi yoğunluğunda yoğurdukça ipek gibi hale gelen güzel bir hamur hazırlıyoruz arkadaşlar. Hamuru ne kadar çok yoğurursanız o kadar güzel elastikiyet kazanıyor ve çok daha güzel bir hamur elde etmiş oluyoruz. Masanın üzerinde de şöyle biraz daha toparlayalım. Yoğuralım hamurumuzu ve yuvarlak bir hale getirelim. Kabımızın içerisine alalım arkadaşlar. Tabanına ve üzerine biraz un serpiyorum ve bu şekilde bir yarım saat kadar dinlendiriyorum. Bu arada simitlerimizin üzerine süreceğimiz yarım su bardağı pekmez, üzerine gene yarım su bardağı su ve kavrulmuş 2 su bardağı kadar da susamım var arkadaşlar. Bunları da hazırladıktan sonra yapım aşamamıza devam edeceğiz. Hamurumuz dinlendi ve güzelce de kabarmış gördüğünüz gibi. Hacmi de artmış ve içerisindeki havayı çıkarmak için tekrar şöyle biraz yoğuralım. Masamıza un serpip biraz daha orada yoğurduktan sonra hamurumuzu küçük parçalara ayıracağız. Hamur kesicisi ile kesiyorum. Daha önce de söylediğim gibi arkadaşlar, simitlerin boyutunu dilediğiniz kadar göz kararı da ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz simit boyutunda da yaparsınız. Eğer çocuklarınızın beslenme çantasına koyacaksanız size önerim biraz daha küçük yapın. Ben şimdi boyutlarını normal simitten biraz daha küçük hazırladım. Ve hamur bezelerimizi de üzerine örtüp yaklaşık 10 dakika kadar dinlendirdim. Ve artık simitlerimizi yapmaya da başladım. Gördüğünüz gibi her hamur bezesini elimde bu şekilde spiral bir şekilde uzatıp ve ikiye katlayıp birbirine dolayıp saç örgüsü şeklinde güzel bir şekil veriyorum.
Yapılışı hem çok keyifli hem de görüntüsü de çok güzel. Lezzetini de tadınca bana hak vereceksiniz ve sizler de çocuklarınız için artık hazırlayacaksınız. Yapılışını tekrar size göstereyim. Elimde hamuru bu şekilde uzatıyorum ve tekrar masanın üzerine bastırarak uzun bir çubuk haline getiriyorum ve ikiye katlayıp saç örgüsü şeklinde bu şekilde hazırlıyorum. Tepsimi yağladım ve bakın formları biraz küçük gelebilir size ama bekledikçe zaten elastikiyeti artacak ve çektiğiniz zaman daha da bir geniş boyut alacak. Bakın gördüğünüz gibi. Pekmezin içerisine batırıyorum. Sonra da susamın içerisinde ters düz yaparak her tarafını susam yapıyorum. Susama buladım güzelce. Simitlerimiz fırına gitmek için hazırlanıyor. Hamuru akşamdan hazırlayıp sabah kalktığınızda da erken uyanıyorsanız eğer çocuklarınız sabah gidiyorsa okula biraz erken kalkıp taze taze hazırlayıp bunu beslenme çantalarına verebilirsiniz. Geri kalan hamurları da zeytinli simit poğaça şeklinde yapmamı istemişti çocuklarım benim. Onu da gördüğünüz gibi hamurun içerisine zeytin koyup susama bulayıp tepsime aldım. Böyle elimle kolayca açılıyor. Hamur yumuşacık ipek gibi. İçerisine zeytini koyuyorum. Her iki tarafını kapatıp önce pekmeze batırıyorum arkadaşlar. Tabi istediğiniz şekli de verebilirsiniz. Dilerseniz yuvarlak da yapabilirsiniz. Dilerseniz benim gibi de böyle bir şekil verebilirsiniz. Poğaçalarınızın şekli size kalmış. Zeytin yerine peynir de koyabilirsiniz. Artık benim takipçilerim bizi öğrendiler. Zeytin tercih ediliyor bizde. Onun için genellikle poğaçalarımda zeytin kullanıyorum. Sizler dilediğiniz iç malzemesini katabilirsiniz. Yumuşacık ipek gibi hamurumuzun içerisine zeytini koyup dolayıp elimizde de hafif şekil veriyoruz ve pekmezin içerisine batırıp susamada bulayıp tepsimize yerleştiriyoruz. Şimdi üzerlerine biraz 2 adet şöyle bıçakla kesik atıyorum. Birinci tepsimizdeki simitlerimiz pişti geldi. Şimdi ikinciyi gönderiyorum. Evet arkadaşlar, tarifimiz bu kadar. Yapılışı da yemesi de çok keyifli. Yapacak olan herkese afiyetler olsun. Kanalımdaki diğer videolarımı da izlemeden kanalımdan ayrılmayın. Tekrar görüşebilmek dileğiyle.